Bugünkü kapsamlı analizimize hoş geldin. Elimizdeki temel kaynak Berkan Öğür'ün Kürdistan haritalarındaki jeopolitik söylem başlıklı dikkate değer makalesi. Evet. Bugün haritaların sadece yolları veya dağları göstermediğini konuşacağız. Aynı zamanda nasıl güçlü politik mesajlar taşıdığını, hatta nasıl bir gerçeklik iddiası inşa ettiğini, Kesinlikle. merceğimizde ise özellikle farklı Kürt grupları tarafından tarih boyunca çizilmiş Kürdistan haritaları olacak. Evet, bu haritalar sadece coğrafi bir tasvir değil aslında. Değil mi? Aksine zaman içinde nasıl dönüştüğünü, hangi iddialarla, hangi stratejik hedeflerle çizildiğini Evet. ve ne tür siyasi, ideolojik hatta kültürel söylemleri yansıttığını anlamaya çalışacağız. Yani şeye bakacağız, çizginin ardındaki hikayeye. Aynen öyle. Yani dil haritaya baktığımızda sadece sınırlara değil, o sınırların ardındaki niyetlere, umutlara, belki mücadelelere odaklanacağız. Bir nevi haritaların dilini çözme çabası olacak bu. Kesinlikle. Amacımız da tam olarak bu zaten. Kaynağımız ışığında bu haritaların temsil edildiği iddia edilen coğrafyayla tarihsel kimlik arayışları ve siyasi hedefler arasındaki o karmaşık ilişkiyi ortaya koymak. Çok katmanlı bir konu. Öyleyse hazırsan bu ilgi çekici konuyu katman katman açmaya başlayalım. İlk olarak belki de en temel noktadan başlamalıyız. Haritalar ve iktidar arasındaki o kaçınılmaz bağ. Evet, eleştirel jeopolitik tam da bunu söylüyor, değil mi? Haritalar pek masum değil yani. Tam üstüne bastın. Haritalar asla nesnel, tarafsız belgeler değillerdir. Olamazlar. Olamazlar. Bilgiyi mekansallaştırırken, yani bir coğrafyaya ait verileri görselleştirirken, kaçınılmaz olarak belirli bir gerçekliği inşa ederler. İnşa ederler, evet. Hatta bazen dayatırlar. Her haritanın içinde adeta kodlanmış, gömülü bir söylem bulunur. Özellikle modern ulus devletlerin yükselişiyle birlikte haritalar çok daha kritik roller üstlendi. Ne gibi roller? Egemenlik alanını netleştirmek, sınırları çizerek biz ve öteki ayrımını keskinleştirmek, ulusal kimliği toprağa sabitlemek Anladım. ve hatta zaman zaman açık bir propaganda aracı olmak gibi. Michel Foucault'un o meşhur ifadesiyle iktidar harita aracılığıyla toprağa adeta damgalar, kendi izini bırakır. Bu çok çarpıcı bir başlangıç noktası gerçekten. Yani bir haritaya baktığımızda gördüğümüz şey çoğu zaman doğanın kendisi değil de Değil. birileri tarafından tasarlanmış, belirli bir ideoloji veya amaç etrafında kurgulanmış bir dünya temsili. Kesinlikle öyle. Peki bu genel çerçeve özel olarak incelediğimiz Kürdistan haritaları için ne ifade ediyor? Bu haritalar nasıl bir gerçeklik inşa etmeye çalışıyor? İşte işin karmaşıklaştığı yer burası. Çünkü Kürdistan olarak adlandırılan coğrafyanın sınırları, tarih boyunca hiçbir zaman net ve herkes tarafından kabul edilmiş tek bir tanıma sahip olmamış. Hep bir muğlaklık var yani. Aynen. Genel bir referans noktası olarak Zagros Dağları ve çevresi gösterilse de kesin sınırlar hep tartışmalı kalmış. Örneğin Osmanlı İmparatorluğu döneminde Kürdistan ismi idari bir birim olarak kullanılmış. Bir eyalet gibi mi? Evet, bir eyalet veya sancak statüsünde. Ama özellikle doğu sınırları Safevi İmparatorluğu'yla sürekli bir rekabet ve müzakere konusu olmuş. 19. yüzyılda ise Avrupa'dan yayılan milliyetçilik akımlarının etkisiyle Kürt kimliği ve dolayısıyla Kürdistan fikri de önemli bir dönüşüm geçiriyor. Nasıl bir dönüşüm? Dini aidiyetin, örneğin Sünni İslam kimliğinin önceliği azalırken, etnik kimlik yani Kürtlük daha merkezi bir hale gelmeye başlıyor. Anlıyorum. Kaynağın altını çizdiği önemli bir nokta da Kürt tanımının kendisinin bile ne kadar katmanlı ve tartışmalı olduğu. Çok doğru. Dilsel farklılıklar mesela, Kurmancı, Sorani gibi ana lehçeler var. Bir de Zazacan'ın durumu var değil mi? Ayrı dil mi, lehçe mi tartışması. Evet, o tartışma hala devam ediyor. Üstüne bir de mezhepsel ayrışmalar ekleniyor. Kürt nüfusun çoğunluğu Sünni ama önemli Alevi ve Şii Kürt toplulukları da mevcut. Evet. Bütün bunlar Kürt kimliği ve dolayısıyla Kürdistan kavramlarını daha da girift hale getiriyor. Yani tek bir Kürt veya tek bir Kürdistan yok aslında gibi. Hatta
Kürdistan kelimesinin etimolojisi yani kökeni bile tam bir muamma. Öyle mi? Marco Polo'nun seyahatnamesinde mi ilk geçtiği, Farsça kökenli olup dağların ülkesi anlamına mı geldiği, yoksa Ermenice Kurtçih kelimesinden mi türediği gibi farklı teoriler var. İlginç. Kesin olan bir şey varsa, Selçukluların bu terimi resmi olarak idari bir bölgeyi tanımlamak için kullandı. Tamam. Farklı tarihsel dönemlerde yazılmış önemli eserlerde de, örneğin 16. yüzyıldan Şerefhan Bitlisi'nin Şerefnamesi, daha modern dönemde İslam Ansiklopedisi veya Iraklı Kürt Bakan Emin Zeki Bey'in çalışmaları gibi Kürdistan'a dair farklı sınırlar ve tanımlar görmek mümkün. Emin Zeki Beg mesela nasıl bir harita çizmiş? Emin Zeki Bey, Kürt nüfusunun yoğun yaşadığı yerleri gösteren ilk kapsamlı haritalardan birini hazırlarken, daha çok Kürt dilinin çeşitli lehçelerinin konuşulduğu coğrafyayı temel almış görünüyor. O zaman biraz daha geriye gidelim ve bu haritalardan somut örneklere bakalım. Kaynakta bahsedilen ilk önemli örneklerden biri, bahsettiğin 16. yüzyıl Kürt tarihçisi Şerefhan Bitlisi'nin haritası. Evet, Şerefname'deki harita. Bu haritanın özelliği neydi? Neden önemli? Evet, Bitlisi'nin meşhur eseri Şerefname'de yer alan bu harita, şu ana kadar bilinen bir Kürt tarafından çizilmiş en eski Kürdistan haritası olarak kabul ediliyor. Bu önemli. En eski Kürt kaynaklı harita yani. Aynen. Bu haritanın en ilginç yönlerinden biri, Bitlisi'nin Kürdistan'ı tanımlarken temel aldığı kriter. Haritasını kendi dönemindeki Kürtçe lehçelerin özellikle Kurmancı, Lur, Kelhuri ve Gornani'nin konuşulduğu coğrafyaya dayandırıyor. Dikkat çekici bir şekilde bugün Kürtçenin bir lehçesi veya ayrı bir dil olduğu tartışılan Zazaca'nın konuşulduğu bölgeleri haritasına dahil etmiyor. İlginç. Neden acaba? Daha da ilginci, bugün büyük ölçüde İran sınırları içinde kalan ve nüfusunun çoğunluğunu Lorların oluşturduğu Luristan bölgesini ve Lorları Kürt kabul ederek haritasına ekliyor. Bu gerçekten ilginç. Yani Bitlisi'nin haritası, bugünkü yaygın Kürt kimliği anlayışımızdan farklı bir şey mi işaret ediyor? Daha çok dilsel bir aidiyet gibi mi? Kaynakta bu durumun çeşitli yorumları var. Birincisi, evet, bu durum Bitlisi'nin dönemindeki kimlik anlayışının daha çok dil temelli olduğunu veya en azından Bitlisi'nin kendi perspektifinin bu yönde olduğunu gösterebilir. Belki Zazaları farklı görüyordu. Olabilir. Zazaca konuşanların o dönemde Bitlisi tarafından belki de farklı bir grup olarak görüldüğünü veya siyasi olarak Sünni Kürt beylikleri kadar öncelikli olmadığını düşündürebilir. Peki Luristan'ın dahil edilmesi? O da ilginç. Hem Lorca'nın o dönem Kürtçe'ye yakın bir dil olarak görülmesiyle, hem de belki de dönemin Osmanlı-Safevi rekabetiyle ilgili jeopolitik kaygılarla açıklanabilir. Nasıl yani? Şöyle, Bitlisi'nin kendisi Osmanlı'ya bağlı bir bey. Dolayısıyla Sünni Kürt beyliklerini merkeze alması ve potansiyel olarak Osmanlı nüfuz alanını Luristan'ı da katarak doğuya doğru genişletme eğilimi göstermesi bir yorum olabilir. Anladım. Yani siyasi bir boyut da var. Kesinlikle. Yani Bitlisi'nin haritasında tartışma odağının daha çok Kürdistan'ın doğu sınırları yani Safevilerle olan sınırlar olduğunu görüyoruz. Anlıyorum. Yani 16. yüzyılda bile harita sadece coğrafya değil, aynı zamanda kimlik tanımları ve siyasi dengelerle iç içe geçmiş durumda. Aynen öyle. Peki zaman atlayıp 20. yüzyılın başına Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılma sürecine gelirsek, sanırım haritaların rolü ve tartışmaların odağı tamamen değişiyor değil mi? Kesinlikle. Tamamen değişiyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılması ve Orta Doğu'nun yeniden şekillendiği o çalkantılı dönemde haritalar artık sadece bölgesel bir anlam taşımaktan çıkıyor. Ne oluyor peki? Uluslararası diplomasinin ve ulusal taleplerin en kritik araçlarından birine dönüşüyor. Özellikle Birinci Dünya Savaşı sonrası toplanan Paris Barış Konferansı gibi uluslararası platformlar. Evet, Paris çok önemli. Aynen. Yeni devletlerin sınırlarının çizildiği ve ulusal grupların kendi kaderlerini tayin etme taleplerini dile getirdiği arenalar haline geliyor. Bu dönemde artık Kürdistan haritalarındaki tartışmaların odağı doğudan çok batı ve güney sınırlarına kayıyor. İşte tam bu noktada Amerikan Başkanı Woodrow Wilson'ın ünlü 14 ilkesi devreye giriyor.
Özellikle de o ulusların kendi kaderini tayin hakkı ilkesi. Evet, çok kritik bir ilke o dönem için. Kürt temsilciler de bu ilkeye dayanarak bağımsızlık veya özerklik talepleriyle Paris'e gidiyorlar ve kendi Kürdistan haritalarını sunuyorlar. Aynen öyle. Ancak kaynak bize şunu gösteriyor ki, Paris'e sunulan bu Kürt haritaları arasında bile önemli farklar ve örtük stratejik hesaplar var. Tek bir Kürt haritası yok ortada. Farklı haritalar mı sunulmuş? Evet. Örneğin, konferansta Kürt delegasyonunun başında bulunan General Şerif Paşa'nın 1919'da sunduğu harita var. Bu harita, etnografik açılan Türkiye Kürdistan'ı iddiasıyla çizilmiş ama ilginç bir şekilde Ne var ilginç olan? olası bir bağımsız Ermenistan devletiyle sınır çatışması yaşamamak adına Van Gölü ve çevresini Kürdistan sınırları dışında bırakıyor. Vay canına. Stratejik bir hamle mi bu? Kaynak bunun Şerif Paşa'nın Ermeni temsilci Bogos Nubar Paşa ile yaptığı bir tür anlaşmanın veya uzlaşmanın sonucu olduğunu söylüyor ve bu durum diğer bazı Kürt milliyetçileri tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor tabii. Anladım. Şerif Paşa'nın haritası bayağı detaylıymış galiba sınırları açısından. Evet, kaynakta detayları veriliyor. Kuzeyde Ziven'de Kafkas sınırları üzerinde başlıyor ve batıda Erzurum'dan Erzincan, Kemah, Arapkir, Behimsi, Divrik, güneyde Harran, Sincar Tepeleri, Telafsar, Erbil, Kerkük, Süleymaniye, Akkirman, Sinna, doğuda Revanduz, Başkale, Vezirkale yani İran sınırından Ağrı Dayı'na kadar devam ediyor diyor. Çok net bir stratejik tercih yani. Ama hemen bir yıl sonra 1920'de bu kez Eminali Bedirhan tarafından sunulan başka bir harita ortaya çıkıyor ve tam tersini yapıyor. Aynen. Bu nasıl yorumlanmalı? Neden bu kadar farklı? Evet, Eminali Bedirhan'ın haritası oldukça farklı bir yaklaşım sergiliyor. Birincisi, Şerif Paşa'nın dışarıda bıraktığı Van Gölü'nü Kürdistan sınırlarına dahil ediyor. Tamam. İkincisi ve belki de daha önemlisi, haritanın güneybatı sınırını Akdeniz'e kadar uzatıyor. Yani bugünkü Hatay, o zamanki İskenderun sancağı bölgesini de içine alıyor. Akdeniz'e çıkış. Bu çok önemli. Çok önemli. Bedirhan haritasını sunarken Kürt toprakları, Kürtlerin çoğunlukta olduğu yerler, Diyarbakır, Harput, Bitlis, Van ve Musul vilayetleriyle Urfa sancağını kapsamaktadır diyor. Bu, Akdeniz'e ulaşım detayı, kurulması hayal edilen devletin ekonomik ve stratejik olarak yaşayabilirliği açısından denize çıkışın ne kadar hayati görüldüğünü ortaya koyuyor. Peki bu iki harita arasındaki keskin fark, yani Van Gölü'nün durumu ve Akdeniz'e ulaşım meselesi sadece farklı stratejik öncelikleri mi yansıtıyor? Yoksa altta yatan etnik veya bölgesel iddialarda da bir ayrışma mı gösteriyor kaynağa göre? Kaynak bu farkı daha çok farklı siyasi taktikler ve öncelikler olarak yorumluyor. Her iki temsilci de Wilson ilkelerine, yani etnik çoğunluğa dayandıklarını iddia etseler de, Evet. çizdikleri sınırlar farklı siyasi hedefleri ve belki de farklı bölgesel güç dengelerini veya ittifak arayışlarını yansıtıyor. Şerif Paşa'nın Ermenilerle uzlaşma arayışı, Bedirhan'ın ise daha maksimalist ve ekonomik olarak bağımsız bir devlet vizyonu öne çıkıyor gibi görünüyor. Bu durum, Kürt taleplerinin bile tek bir homojen blok olmadığını, farklı aktörlerin farklı stratejiler izlediğini gösteriyor bize. Çok net. Bu arada bir de Sevr Antlaşması'nda 1920'de öngörülen Kürdistan haritası var. Ama anladığım kadarıyla bu Kürtlerin taleplerinden ziyade daha çok galip batılı güçlerin, Evet. özellikle İngiltere ve Fransa'nın kendi çıkarlarına göre çizdiği bir harita. Kesinlikle. Sevr Antlaşması'nda Fırat'ın doğusunda, Ermenistan'ın güneyinde ve Suriye Mezopotamya'nın kuzeyinde kalan Kürtlerin yoğunlukta olduğu bölgelerde bir özerklik öngörülüyordu. Özerklik, Ve bir yıl sonra Milletler Cemiyeti'ne bağımsızlık başvurusu yapma hakkı tanınıyordu. Ancak bu antlaşmada çizilen sınırlar hem Şerif Paşa'nın hem de Bedirhan'ın sunduğu haritalardan çok daha dar bir alanı kapsıyordu. neden daha dar? Kaynakta Mehtad İzadi'nin yorumuna yer veriliyor. İzadi'ye göre bu daraltmanın sebebi İngiltere'nin zengin petrol yataklarına sahip Musul vilayetini kurulacak yeni Irak devletine bağlamak isteği Ah, Musul. ve tabii Fransa'ya Suriye mandası için verilen sözlerdi. Yani Sevr haritası, Kürt taleplerinden çok emperyal güçlerin Orta Doğu'yu paylaşım planlarının bir yansımasıydı. Ve zaten uygulanamadı da.
Aynen, hiçbir zaman tam olarak uygulanamadı. Anlaşıldı. Paris'te ve Sèvres'de umulan diplomatik sonuçlar elde edilemese de Kürdistan fikri haritalar aracılığıyla yaşamaya devam ediyor. Hem de nasıl? Hatta kaynak, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde çizilen haritaların genellikle daha da iddialı, daha geniş toprakları gösterdiğini belirtiyor. Bu döneme ait ne gibi örnekler var? Evet, diplomatik arenada somut bir başarı elde edilemese de özellikle Kürt milliyetçi çevrelerinde Büyük Kürdistan tahayyülü yani hayali veya ideali haritaları aracılığıyla canlı tutulmaya devam ediyor. Hem bir tür devamlılık yani. Evet. Bu dönemde üretilen haritalar adeta kaybedilen diplomatik mücadelenin bir tür telafisi gibi, çoğu zaman Paris'te sunulanlardan bile daha geniş coğrafyaları kapsıyor. Daha iddialı yani. Çok daha iddialı. Örneğin bahsettiğimiz Iraklı Kürt bakan ve tarihçi Muhammed Emin Zeki'nin Kürt nüfus dağılımını gösteren ve Mark Sykes gibi batılı kaynaklara da dayanan haritası bu dönemde etkili oluyor. Mısır'da faaliyet gösteren Kürt gruplarının bastırdığı ve bağımsız akademik çalışmaların sonucu olduğu iddiasıyla sunulan propaganda haritaları var. Propaganda haritaları. Evet. Yine Irak merkezli Rızgari Partisi'nin Birleşmiş Milletler'e BM'ye iletilmek üzere Bağdat'taki Amerikan elçiliğine verdiği bir harita mevcut. Ve belki de en dikkat çeken olanlardan biri Kürt Ligi, Kurdish League adlı örgütün haritaları. Kürt Ligi. Evet, 1945'te BM'nin kuruluş konferansı olan San Francisco Konferansı'na ve 1948'de Paris'teki BM Genel Kurulu toplantısına haritalar ve muhtıralar sunuyorlar. BM'ye kadar gidiyor yani konu. Aynen, uluslararası platformları kullanmaya devam ediyorlar. Peki bu sonraki dönem haritalarında yani İkinci Dünya Savaşı sonrası üretilenlerde dikkat çeken ortak temalar veya stratejiler neler? Sadece sınırları genişletmek miydi amaç? Sınırların genişletilmesi belirgin bir eğilim, evet. Özellikle Akdeniz'e veya Basra Körfezi'ne, hatta bazen her ikisine birden ulaşım hedefi bu haritalarda sıkça karşımıza çıkıyor. İki denize birden. Evet. Bu yine bağımsız bir devletin stratejik ve ekonomik olarak ayakta kalabilmesi için denize erişimin ne kadar önemli görüldüğünü gösteriyor. Rızgari Partisi ve Kürt Ligi'nin haritalarında bu çift deniz bağlantısı arayışı oldukça net. Anladım. Başka ne var? Ama bunun ötesinde bu dönem haritalarını eşlik eden metinlerde ve muhtıralarda çok daha belirgin bir şekilde tarihsel ve hatta arkeolojik kanıtlara dayanma çabası görüyoruz. Tarihsel kanıtlar mı? Evet, özellikle Kürt Ligi'nin 1948'de BM'ye sunduğu muhtıra bu açıdan ilginç. Nasıl bir çaba bu? Ne gibi kanıtlar sunuyorlar mesela? Bu muhtırada iddia edilen Kürdistan coğrafyasının sadece mevcut etnik nüfusa göre değil, aynı zamanda tarihsel derinliğiyle de Kürtlere ait olduğu kanıtlanmaya çalışılıyor. Nasıl yapıyorlar bunu? Bunun için eski çağlara kadar gidiliyor. Örneğin Antik Med İmparatorluğu'nun Kürtlerin ataları olduğu iddiası öne sürülüyor. Medler. Evet, sadece Kürt kaynaklarını değil, aynı zamanda bölgede görev yapmış batılı diplomatların, subayların anılarına, seyyahların notlarına ve bölgedeki arkeolojik kazıların sonuçlarına atıflar yapılıyor. Yani sadece kendi iddiaları değil, batılı kaynakları da kullanıyorlar. Aynen, bir nevi bakın sadece biz söylemiyoruz, sizin kendi kaynaklarınız ve bilimsel çalışmalarınız da bu toprakların tarihsel olarak bizimle bağlantılı olduğunu gösteriyor demeye getiriyorlar. Akıllıca bir strateji. Tabii bu dönemin siyasi atmosferi içinde Soğuk Savaş'ın başlangıcı, Sovyetlerin İran'ı kısa süreli işgali ve Mahabat Cumhuriyeti deneyimi gibi olayların yaşandığı bir dönemde Kürtlerin taleplerini uluslararası kamuoyuna ve özellikle batılı güçlere daha kabul edilebilir ve meşru kılma stratejisinin bir parçası olarak yorumlanabilir. Yani haritayı sadece bir sınır çizgisi olmaktan çıkarıp, Evet, tarihsel bir hak iddiasının görsel kanıtı olarak sunuyorlar. tam olarak bu. Bu çok önemli bir nokta. Yani harita sadece burası bizimdir demiyor, aynı zamanda burası tarih boyunca bizimdir ve bunun bilimsel tarihsel kanıtları da vardır iddiasını görselleştiriyor. Kesinlikle. Peki, tüm bu farklı dönemlerden farklı haritaları inceledikten sonra kaynağın vardığı temel sonuç nedir? Bu sürekli değişen haritalar bize nihayetinde ne anlatıyor? Kaynağın temel vurgusu şu: İncelenen tüm bu Kürdistan haritaları
hangi iddiaları taşırsa taşısın, hangi döneme ait olursa olsun, Evet. aslında çizildikleri dönemin siyasi atmosferinden, güç dengelerinden, stratejik hesaplarından ve ideolojik önceliklerinden bağımsız düşünülemez. Yani dönemin ürürüler. Aynen. Sınırlar sürekli değişiyor çünkü siyasi hedefler, ittifaklar ve kimlik tanımları değişiyor. Ancak daha da önemlisi, bu haritaların hiçbiri uluslararası alanda resmi olarak tanınan devlet sınırlarına dönüşmemiş olsa da, Evet, bu önemli. Kürtlerin kolektif bilincinde ve hafızasında Kürdistan fikrini, o tahayyülü canlı tutmada çok önemli bir rol oynamış ve oynamaya devam ediyor. Yani bu haritalar fiili bir devlet kurulamamış olsa bile bir tür zihinsel vatan mı yaratıyor? Tam olarak öyle ifade edilebilir. Çok güzel bir tabir. Bu Kürdistan fikri her zaman illaki bağımsız bir devlet anlamına gelmek zorunda değil. Nasıl yani? Bazen kültürel özerklik, bazen federal bir yapı talebini de içerebilir. Ama özünde kimliğin, ortak tarihin, dilin ve kültürün üzerine kurulduğu aidiyet hissedilen bir coğrafyayı temsil ediyor. Anlıyorum. Bugün dünya üzerindeki Kürt nüfusunun önemli bir kısmı belki de bu haritalarda çizilen topraklarda yaşamıyor veya ana dilini konuşamıyor olsa bile Evet. bu haritalar aracılığıyla ortak bir geçmişe ve belki de ortak bir gelecek vizyonuna bağlanıyorlar. Kaynağın da belirttiği gibi bu tahayyül özellikle Kürt siyasi partileri ve aydınları için kimliğin inşa edildiği, tarihin yazıldığı ve siyasi stratejilerin geliştirildiği temel bir kültürel ve politik coğrafyayı ifade ediyor. Yani harita bir sembol haline geliyor. Evet, bir direniş ve varoluş sembolüne dönüşüyor adeta. Özetlemek gerekirse bugün derinlemesine incelediğimiz Berkan Öğür'ün makalesi bize Kürdistan haritalarının asla statik, donuk coğrafi belgeler olmadığını gösterdi. Hiç değil. Bunlar yaşayan, nefes alan, sürekli yeniden yorumlanan ve politik anlamlarla yüklü ifadeler. Her bir çizgi, her bir sınır tercihi, bir iddiayı, bir umudu, bir stratejiyi ve bazen de bir hayal kırıklığını barındırıyor içinde. Çok güzel özetledin. Bu haritalar bir halkın kimlik, tarih, coğrafya ve gelecek tasavvurunun karmaşık ve dinamik bir şekilde iç içe geçtiği, görselleşmiş birer anlatı aslında. Sadece toprağı değil, anlamları da gösteriyorlar. Aynen öyle. O toprağa yüklenen anlamları da gösteriyorlar. Peki, bu yoğun ve düşündürücü analizin sonunda sana ve bizi dinleyenlere üzerinde düşünmek üzere bir soru bırakalım o zaman. Buyurun. Madem haritalar, algıyı, kimliği ve politikayı şekillendirmede bu kadar güçlü araçlar, acaba bugün bu farklı ve çeşitli Kürdistan haritalarının internet sayesinde sosyal medya platformları aracılığıyla tarihte hiç olmadığı kadar kolay ve yaygın bir şekilde paylaşılıyor olması? Evet, bu çok önemli bir değişim. Bu durum, yani bu dijital yayılım, haritaların sadece diplomatik konferans masalarına sunulduğu veya sınırlı sayıda basıldığı geçmiş dönemlere kıyasla, bölgenin ve orada yaşayan insanların gelecekteki kimlik anlayışlarını, siyasi tahayyüllerini veya belki de jeopolitik gerçekliklerini nasıl etkileyebilir? Bu dijital çağda haritanın gücü azalıyor mu, yoksa dönüşerek daha mı artıyor acaba? Ne dersin? Üzerine düşünmeye değer bir soru bence.